Türkiye'nin tarihinde öyle kritik günler, öyle dönüm noktaları vardır ki o günler başka türlü yaşansa biz farklı bir ülkede yaşıyor olurduk. Bazen bir seçim, bir suikast, bir kaza ya da felaket hepimizin hafızasına kazınmış, kimi zaman şans, bazen dirayet, çoğu zaman cesaretle aşılmıştır. Bu belgesel dizisinde size o unutulmaz günlerin 24 saatlik öykülerini anlatacağız. Sadece ülkenin gidişatını değil, tarihin akışını ve bizim kaderimizi de değiştiren o günlerin. Sivas katliamından önce Türkiye sıcak bir yaz yaşadı. 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Özal kalp krizinden öldü. 16 Mayıs'ta yerine Demirel seçildi. 26 Mayıs'ta Aziz Nesin tehlikeli bir işe girişti. Hazreti Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret içerdiği gerekçesiyle İslam dünyasını ayağa kaldıran Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabını çevirip düşünce özgürlüğü adına Aydınlık gazetesinde tefrika etmeye başladı. Bu girişim yurt çapında protestolara yol açtı. 25 Haziran'da Tansu Çiller'in başbakanlığındaki DYP-SHP hükümeti göreve başladı. 6 gün sonra yani 1 Temmuz'da da Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Sivas'ta geleneksel Pir Sultan Abdal şenlikleri düzenlendi. Radikal İslamcıların hedefi Aziz Nesin şenliklerin baş konuğuydu. İlk gün valinin de katıldığı açılışta uzun bir konuşma yaptı. O konuşurken dışarıda dağıtılan Müslüman kamuoyuna başlıklı bildiride gün küfürlerin hesabının sorulma günüdür deniliyordu. İşte o gün 2 Temmuz'du. Sivas'ta 2 Temmuz Cuma sabahı huzurlu başlamıştı. Saat 10'da Çifte Minare'nin yanındaki Buruciye Medresesi'nde Pir Sultan Abdal şenliklerine katılan yazarların imza ve söyleşileri vardı. Aziz Nesin kitaplarını imzalıyordu. Az ötede Metin Altıok, Uğur Kaynar, Behçet Aysan yan yana sohbet ediyor, Asım Bezirci dostlarıyla omuz omuza kameralara gülümsüyordu. 10 saat sonra 4'ü de hayatta olmayacaktı. O gün çıkan yerel gazetelerden hakikati görünce keyifleri kaçtı. Gazete Aziz Nesin'in 1000 yıl önce yazılan Kur'an'ın nesine inanayım sözlerini spota taşımış, Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar başlığını atmıştı. Saat 12'ye doğru Aziz Nesin kendisiyle röportaja gelen İhlas Haber Ajansı muhabirine bu başlıktan yakındı. Lafa bak yani. Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor. Böyle tahrik ederek, asıl tahrik bunlar. İHA muhabiri bunun üzerine Müslüman camianın Nesin'in dinsizim demesinden rahatsız olduğunu söyledi. Nesin samimi ama sert yanıtladı. Ben Müslümanlardan hiç zaman rahatsız değilim. Müslümanlar da alışsınlar, benden rahatsız olmasınlar. Ben mecbur değilim Müslüman olmaya. Ama Müslümanlıklara ve bütün dinlere saygım var. Söyleşi kısa sürede röportaj olmaktan çıkıp bir tartışmaya dönüştü. Onun için ben diyorum o sırada çevreyi saran izleyicilerden biri tartışmaya girdi ve hava bir anda gerginleşti. Allah Teala'nın bu sözlerine ben inanmıyorum. Çünkü bunlara inanmak için aklımı kaybetmem lazım. Yani burada cehennem için de söylenen şeyler. Bunu Allah söylemiş. Ben bu yani inan.
Hayır, ne ben? Lütfen dışarı. Yok, neden saldırayım? Benim düşüncem. Niye bir insanların fikirlerine saygı? Duyuyorum işte. Öğle ezanı gerginlik içinde okundu. Aziz Nesin koruma polislerince apar topar Madımak Oteli'ne götürülürken cemaat şenliklerin sürdüğü çifte minarenin hemen öte yanında toplanmıştı. Şimdi ateşle barut yan yanaydı. Tam o sırada gerginliği hepten artıran bir şey oldu. Can şenliği oyuncuları davul çalarak bir gösteri çağrısına başladılar. Nazım Hikmet'in aynı adlı şehrinden, Umut adlı şehrinden hazırladığı sokak oyunu. Yandaki bu davullu davet üzerine camide olayı ateşlemek isteyenler cemaatin kulağına ezan sesinin bastırılmaya çalışıldığını fısıldadı. Sivil bir komiser gelip oyuncuları uyardı. Yani bu ortama sebebiyet vermeyin. Oyun çalmayın. Oyuncular aralarında bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra oyuna başlarken hemen yanda öfke büyüyordu. Namaza hazırlananlar olacakların ilk sinyalini verdiler. İşim dolu dolu. Şimdi namaza gideceğim ben. Bir tarafta Allahu Ekber sesi, bir tarafta ezanı Muhammediye okunurken, bir tarafta da ateistliğin, dinsizliğin propagandası kanınca ne olur bilemiyorum. Namaz dağılınca Paşa, Meydan ve Ulu Cami'den çıkanlar bir anda birleşti. 1000 kişilik öfkeli kalabalık aniden sel gibi akmaya başladı. Dört koldan hükümet konağına doğru yürüyen kalabalık gittikçe büyüyordu. Göstericiler vilayet meydanına ulaştığında polis barikatıyla karşılaştı. İstifaya çağrılan Vali Ahmet Karabilgin o sırada içeride makamındaydı. Camdan baktığım zaman iki caddeden, İstasyon Caddesi ile Atatürk Caddesi'nden Cuma namazından çıkan insanların yoğun bir biçimde slogan atarak hükümet binasına doğru yürüdüklerini gördüm. Bu kalabalık yaklaşık önceleri 1000-1500 civarındaydı ama kısa zamanda bu arttı.